Yabancı kaynaklarda geçen tabiriyle dünyanın kızartma tavası. Bildiğimiz adıyla Nijer. Sahra Çölü'nün güneyinde, çölün kavurucu sıcağının altında yaşayan 28 milyon Müslüman. Nijer, Dünya Nükleer Birliği verilerine göre dünya uranyum ihtiyacını karşılamada 7. sırada olan bir ülke. Aynı zamanda küresel açlık indeksi verilerine göre yeryüzünün en aç 7. ülkesi. Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en fakir 11. ülkesi. Çalışan ortalama bir vatandaşın aylık geliri sadece 50 dolar civarında. Yani eğer şanslıysanız bütün ay boyunca çalışıp Türkiye'de bir işçinin günlük yevmiyesini kazanabiliyorsunuz. Bu parayla 9 kişilik bir aileye bakmak zorunda olduğunuzu düşünün. Böyle bir yerde bir de anne babası olmayan yetimleri bir düşünün. İşte bu kardeşlerimize Mersin'in meşhur tantunisini ikram ettik. Nijer'le ilgili çoğu kişinin bilmediği ve oldukça şaşırtıcı bir gerçek var. Günümüzde Nijer'de kendini Osmanlı toprağı olarak tanımlayan bir sultanlık bulunuyor ve 500 yıldır bir hanedan hüküm sürüyor. Hayalhaneme olarak emanetiniz olan kurbanları bu zorlu coğrafyadaki kardeşlerimize ulaştırmaya ve yardım etmeye geldik. Aynı yüzyıllar önce Osmanlı'nın, ecdadımızın yaptığı gibi. Nijer'e yola çıkmak üzereyiz. 1,5 ton kıyafet, 10.000 hisseden fazla kurban götürüyoruz onlara. Türkiye'den 4000 kilometre uzaklıkta Batı Afrika'nın Sahel kuşağında bir ülke. Denize kıyısı yok ve %80'i çöl. Ortalama 28 derece ile dünyanın en sıcak 14. ülkesi. Ülkeye ismini veren 4200 kilometrelik Nijer Nehri'nin kenarına başkent Niamey'e varmak üzereyiz. 26 kişilik bir ekip bu sene Nijer'e gidiyoruz. İlk sene Nijer'de 600 civarı bir hisse kestik. Oradaki ahvali, durumu görünce Nijer ile daha fazla dertlenmeye başladık. Ondan sonra ikinci senemiz yani geçen sene yaklaşık 7500 hisse kestik. Bu da 50.000 aileye tekabül ediyor. Etlerimizi dağıttık ihtiyaç sahibi ailelere. Bu seneki sayımız Nijer'de 10.000'i geçmiş durumda şu an. Oradaki insanları çok sevdik. O yüzden biz de çok heyecanlıyız onlara tekrardan kavuşacağımız için. Allah vesile olanlardan, sebep olanlardan hepsinden razı olsun. Şimdi abiler biz buraya sadece bir et operasyonu için gelmedik. Bir tebessüm inan belki bizim getirdiğimiz 5000 hayvandan daha değerli olabilir. Yoksulluğun ve açlığın yıllarca sürdüğü Nijer'deyiz. Bu yıl Nijer'de tam 10.000 adet hisse kesiyoruz. Bu da takribi 60-70 bin aile demek. Burada gördüğünüz gibi bazı ailelere yılda sadece bir kere et giriyor. O da Kurban Bayramı'nda. Bu sadece bir bağış değil, bu bir emanet, bu bir sorumluluk. Biz sorumluluğumuzun ve emanetimizin farkındayız. Gönlünüz rahat olsun. Gerçekten bağışlarınız en ihtiyacı olan en doğru yerlere ulaşıyor. Allah hepinizin yaptığı hayırları kabul eylesin. Nijer'de Niamey 2000 bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi hayvanlarımızın hepsi İslami usullere uygun hayvanlar. Belli bir standart ölçüsünde ölçüleri var. Kiloları da hepsi belli bir kilonun üzerinde. Kesimlerimize başladık. Kesim videolarımız da 13 senedir olduğu gibi bu sene de kesim anından sonra sizlere iletilecek. Bismillah, Allahu Ekber. Bismillah, Allahu Ekber. Bugün bayramın birinci gününde 6 bölgede kurban kesimimizi yaptık. Kesim alanında toplanan kalabalığa bir kısmını burada dağıtıyoruz. Diğer kalan kısmını da yoksul buraya gelemeyecek olan ailelere ulaştırıyoruz. Şu an Nijer'in başkenti Niamey'deyiz. Buraya sadece Nijer'i tanıtmaya gelmedik. Kurban Bayramı vesilesiyle kardeşlerimize ulaşmak, yetim çocuklara bir sofra kurmak için geldik. Türkiye'den getirdiğimiz muhabbeti buraya taşımak için hayalhanem olarak üst üste 3. kez ve 10.000 kurbanla geldik. Amacımız yaklaşık 40.000 aileye ulaşmak. Burada sokakta yürürken ilk gördüğünüz şey fakirlik olabilir. Ama biraz durup insanlarla selamlaştığınızda başka bir şey fark ediyorsunuz. İnsanlar sizi tebessümüyle karşılıyor. Ellerinde çok az şey var ama ikram etmeye çalışıyorlar. Nijer'i anlamak için sadece sokaklarına değil, yer altına da bakmak gerekiyor. Çünkü bu ülke dünyanın uranyum rezervlerinin %5'ine sahip. Yalnızca uranyumla kalmıyor. Aynı zamanda Nijer, altın, petrol, kömür, tuz, demir cevheri, alçı taşı gibi kaynaklara da sahip. Fakat acı bir gerçekle yüz yüzeyiz. Yer altında bu kadar kaynak varken yer üstünde ayağına giyecek bir terlik bile bulunmayan milyonlar yaşıyor.
Evlerde buzdolabı imkanı olmadığından etler güneşte kurutuluyor ve bu şekilde muhafaza edilmeye çalışılıyor. Bir zamanlar Osmanlı'dan çıkan bir sancak sahranın ortasında dalgalanmaya başladı. Bugün Nijer'in Agadez şehrinde yaşayan insanlar kendilerini hala İstanbul'dan gelen atalarının torunları olarak görüyor. Ecdadın giydiklerini giyiyor, geleneklerini yaşatmaya gayret ediyor. Sultanları dedelerinin Osmanlı tarafından gönderildiğine inanıyor. Cuma hutbelerinde Osmanlı padişahlarının isimleri okunuyor, çocuklarına o hatıralar anlatılıyor. 52. Agadez Sultanı İbrahim Oumaru'nun naklettiği hikaye Agadez Sultanlığı'nın kuruluş öyküsünü gözler önüne seriyor. 15. yüzyılın başlarında Agadez bölgesinin yerleri olan Tuarekler, Berberiler ve Arap azınlıklar sultanlık yarışında birbirlerini katlediyorlar. Yaklaşık 25 sene süren savaşların ardından kimin sultan olacağına karar veremeyen kabileler çareyi dönemin süper gücü olan ecdada Osmanlı İmparatorluğu'na müracaat etmekte buluyor. Dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman, siyahi bir cariyesinden olan oğlu Şehzade Yunus'u Agadez'e sultan olarak atamayı uygun görüyor. Hassa Mimarlar Ocağı'ndan seçilen bir ekip Agadez'e ulaşıp sultanın sarayını inşa ediyor. Şehzade Yunus bölgeye geliyor ve hüküm sürmeye başlıyor. Böylelikle tarihte ilk Osmanlı-Nijer teması kurulmuş oluyor. O günden bugüne Şehzade Yunus'un hanedanı Agadez'de hüküm sürmeye devam ediyor. Kimin sultan olacağını Allah bilir diyor Sultan Ouamaru. Atalarımızın ve babalarımın kıyafetlerini giyiyoruz. Bu giyme şeklini babalarımızdan öğrendik. Onlar da atalarımızdan öğrenmişler diyor. Sultanın en birinci vazifesinin Osmanlı geleneklerini yaşamak ve yaşatmak olduğunu söylüyor ve ekliyor. Tüm dünyanın bilmesini isterim ki Agadez'in sultanı bir İstanbulludur. Bugün burada görüyoruz ki yıllardır yoklukla, kuraklıkla ve yoksullukla mücadele eden bu insanlar bir şeyi hiç kaybetmemişler. Ecdada olan muhabbetlerini. Belki yollar uzaklaştı, belki asırlar geçti ama kalplerindeki bağ hiç kopmadı. Şimdi ise tarihin en güzel taraflarından biri yaşanıyor. Bir zamanlar dedemizin ulaştığı o topraklara bugün onların torunları yeniden ulaşıyor. Gönderilen her kurban sadece bir sofraya et olmuyor. Aynı zamanda yıllardır unutulmadıklarını hisseden insanların kalbine dokunuyor. İstanbul bizi hatırladı, duygusunu yaşatıyor. Çünkü bu yardım sıradan bir yardım değil. Bu geçmişten bugüne uzanan bir vefa. Bir zamanlar Osmanlı'nın yardım ettiği insanların bugün yeniden Türkiye'den gelen kardeş eliyle buluşması. Belki de en güzel tarafı şu. Onlar hala kendilerini bizim kardeşimiz olarak görüyor. Ve bugün biz de o kardeşliği yeniden hatırlıyoruz. Birazdan Türkiye'den bildiğimiz bir lezzeti tantuniyi burada hazırlayacağız. Belki bu çocukların çoğu daha önce hiç tatmadı ama mesele sadece yemek yemek değil. Mesele bir bayram gününde onlarla aynı sofrayı paylaşmak. Bu sofrada bize düşen şey sadece yemek dağıtmak değil. Bu sofraya beraber oturmak, onların dualarına ortak olmak ve milletimizin bizden çok önce başlattığı kardeşliği devam ettirmek. Burada tantuni yapmak belki küçük bir şey gibi görünebilir ama çocukların gözündeki merakı görünce anlıyorsunuz. Bazen bir yemek bir bayram hatırası oluyor. Biz de istiyoruz ki burada sadece karınlar doymasın, onlara Türk kardeşlerinden bir hatıra kalsın. Hatırladıkça dualarında bizleri de ansınlar inşallah. Bugün burada çocuklara ve gençlere tıraş hizmeti veriyoruz. Hediyelerimizi dağıtıyoruz ama aslında vermek istediğimiz en büyük mesaj şu. Sizler değerlisiniz. Yalnız değilsiniz. Biz bir ümmetiz ve hepimiz kardeşiz. Bu Kurban Bayramı'nda bir hisse bir ailenin bayramını bayram edebilir. Bir yardım bir çocuğun hatırasında yıllarca yaşayabilir ve bizleri koca bir aile yapabilir. Belki Nijer'le aramızda binlerce kilometre var ama kişi sevdiğiyle beraberdir. Kardeşlik mesafe tanımaz. Afrika'nın kalbinde dünyanın en temiz ülkelerinden biri, Ruanda. 14,8 milyon insana ev sahipliği yapan bu ülke, yerel adıyla Bin Tepeli ülke olarak biliniyor. Böyle denmesinin sebebi ise ülkenin neredeyse tamamının yemyeşil tepeler ve dağlık arazilerle kaplı olmasıdır. Ruanda. IMF verilerine göre Ruanda son yıllarda Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Ekonomik büyüme oranı ise %7 seviyelerinde. Modern binalar gölgesinde evlerini yılda bir kere etkilen aileler de var. İşte hayalhanem bunun için burada. Ruanda'nın nüfusu yaklaşık 14 milyon. Yüz ölçümü ise sadece 26 bin kilometre kare. Yani neredeyse Elazığ kadar bir ülke.
Ruanda'da insanların büyük bölümü ayda 80 ila 150 dolar arasında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Ruanda sokaklarında en çok göreceğiniz şeylerden biri de motorlu taksi sürücüleri. Burada binlerce insan geçimini motor taşımacılığıyla sağlıyor. How many dollars you earn a month? Per month. Per month, 200,000 francs Rwanda. Ruanda Afrika'nın en temiz ülkesidir. 2008'den beri ülkede plastik poşet kullanmak yasak. Every month there is one day for public workers, private workers. They have to clean their house, they have to clean the roads, public roads. Yani no job if you don't even clean, there is a charges. Voluntarily. It is a compulsory. If they find you, you are not making umuganda, we call it umuganda, cleaning day, there is a charges. Aslında bakarsanız bugün bu temiz sokakların altında çok büyük bir acının izi var. Dünyanın en karanlık sayfalarından biri. Yıl 1994. Sadece 100 gün içinde yaklaşık 800 bin insan öldürüldü. Komşular komşularını öldürdü, aileler parçalandı, çocuklar yetim kaldı. Dünya ise uzun süre sadece izledi. Sömürgeci devletlerin yıkımını atlatan Ruanda şimdi yeniden kendine geliyor. Şu anda Ruanda'nın başkenti Kigali'deyiz. Burası Afrika'nın en düzenli ve en güvenli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor. İlk bakışta her şey modern görünüyor ama kamerayı biraz çevirdiğinizde gerçek hayat başlıyor. Hello, how are you? How many people they have at the family? Trabalho nicho. 10 people. So he have to take care of 10 people. Yeah. Yes. How many dollars he gets for months per month? Gana magana abiri. Bazen bir kurban payı bir çocuğun aylar sonra yediği ilk et oluyor. Bugün sizin sayenizde buradaki çocuklar tok uyuyacak. Binlerce kilometre uzakta olsak da aynı bayramın sevincini paylaşıyoruz. Hayalhanem ailesi olarak her Kurban Bayramı'nda göndermiş olduğunuz kurbanları bu sene de gene ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bu sene tam 3 farklı ülkede kesimlerimize devam ediyoruz. Türkiye'de 1248 aileye, Afrika Nijer'de 37.980 aileye, Afrika Ruanda'da ise tam 1428 aileye gönderdiğiniz kurbanlarınızı ulaştıracağız. Şu anda bir yandan Afrika'da kurbanlarınız kesilirken bir yandan da Türkiye'de kendi yurdumuzda göndermiş olduğunuz kurbanlar kesiliyor. Zaten şu an kurban kestiğimiz tesisteyiz. Kurbanlarımız bu tesiste profesyonel bir şekilde İslami usullere uygun kesiliyor. Kurbanlarımız şu an parçalanıyor ve ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere paketlenecek. Kurbanlarımız kesildi. Şu an şoklamak üzere soğuk hava deposuna götürüyoruz.
Tüm işlemlerimizi bitirdik. Şimdi son etlerimizi de tırımıza yüklüyoruz ve tırımız ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Gözümün biri görmüyor. Bacaklarım zaten tutmuyor. Karnım ameliyatlı, kronik hastasıyım. Getirenim yok, götürenim yok. Bu eve 1 milyon dahi getirenim yok. Allah da biliyor. Kim ne verirse, bazen kapının ağzına haberim olmuyor, yüzünü görmüyorum. Kimi çay koyuyor, kimi patates koyuyor, ekmek koyuyor. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi de durumumu biliyor. Yani buradan çık deseler kalacak yerim yok, kira tutacak gücüm yok. Babam rahmetliden aldığım bir 5 milyon. Yetmiyor. Onun bunun yardımıyla kim vicdanlı birileri çıkarsa Allah rızası için kimi getiriyor elime para veriyor. Böyle geldim böyle gidiyorum. Her günüme bin şükür olsun. Allah var gam yok. Kurban olduğum Rabbimin bizden haberi var. Ondan başka sığınacak kapım yok, kimsem yok. Allah'tan başka kimsem yok benim açıkçası. Her gün korkuyorum. Ev sahibi arayacak, işte yıkım var, yıkılıyor, çık başın çaresine bak. Ekmeğe de geçtim artık. Allah'tan tek istediğim, yıllardır bir duam var benim. Kurban oldum Allah'ım diyorum, doğru yolundan ayırma, senin yolundan ayırma. Kendinden başkasına muhtaç etme, muhalete muhtaç etme. Ben sadece sana elimi açayım diyor. Benim başka kimsem yok, ben duygu sömürüsü yapmıyorum. Ben yoruldum, 52 yaşındayım. 52 senedir hiçbir gün görmedim. Hep yardımlarla, hep böyle yoksullukla. Zoruma gitmiyor. Zoruma gitmiyor da. İstemekten yoruldum. Herkesin getirip bana bir şey vermesinden yoruldum. Bir gün olsun yasta. Kafamı rahat koyamıyorum. Yarın ne yapacağım? Yarın ne olacak? Kapıda mı kalacağım? Ekmek mi bulamayacağım? Benim hayatım bu. Nefis doyar. Allah kimseye nefsinin peşine düşürmesin. Ama yoklukta yoruyor be abi. Yokluk yoruyor. Birini alsam birini alamıyor. Hayalhanem Derneği'nden Allah bin kere razı olsun. Rabbim tekrarını erdirsin inşallah. Allah'ım ne muradı varsa versin. Rabbim ayağına taş değdirmesin. Çocuklarının gününü görsün. Hayrı haca kabul olsun inşallah.